Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Angora tüylü bir iple karşınızdayım. Alize Angora kullanıyorum. Angora Gold hanımlar. Yeleklik ipimin etiketi olmadığı için renk numarasını veremiyorum. 4 numara tığ kullanıyorum. 1.60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce size anlattım. Bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Şöyle bu harika modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım onlar. Benimki küçük bir parçada şöyle model anlattığım parçada size kol ve yaka kesimi anlatıyorum hanımlar. Şimdi burada kol altı kesimi yapacağız. Şöyle bu bizim sağ tarafımıza denk geliyor. Solu nasıl yapacağız? Solu da şöyle burada yaka olacak. Gelirken şurada. Burada yapacağımız işlemi burada yapıp şöyle ipinizi isterseniz koparırsınız, isterseniz kaydırma tekniğiyle geri dönersiniz. O size kalmış bir şey hanımlar. İpinizi koparıp getirip burada yine trabzanlarınızı yapıp devam edebilirsiniz. Modelinizi örüp devam edebilirsiniz. Onu o şekil yapabilirsiniz. Trabzanlarınızı yapıp kenar trabzanları. Arka içinde her iki tarafta da hem burada trabzanlarınızı yapacaksınız. Aynı şekilde eşit bir şekilde burada yapıp örmeye devam edeceksiniz. Kol altı kesimi her iki tarafta da olacak. Hep soruyorsunuz, istiyorsunuz, niye arkayı göstermiyorsunuz hanımlar? Yani ben model anlattığım parçada size kol ve yaka kesimini anlatıyorum. Zaten yaptığınız işlemin aynısını burada ne işlem yapıyorsanız giderken karşıda da aynısını yapıp da ipinizi dediğim gibi isterseniz koparırsınız, isterseniz kaydırma tekniğiyle geri dönersiniz. O size zevkinize kalmış bir şey hanımlar. O şekilde devam edersiniz. Yani arkayı ayrı anlatmama da gerek yok yani. Sağ solu da o şekilde belirliyorsunuz. Burada şimdi burayı yapınca bizim sağ tarafımız veya sol tarafımız oluyorsa diğer tarafta ya sağımız solumuz şöyle. Şimdi bu şu burada kurduğumuz için bu sol tarafımıza denk geliyor şu şekil. Sağ yapmak için de giderken kesimimizi yapacağız. Yani kol altı kesimi diğer tarafta da sıramızı bitirirken sıra sonunda, sıra başında değil sıra sonunda öreceksiniz. 1 2 3 zincir ve başlıyorum hanımlar. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Siz modelimin kurulum videosunu izlememişseniz hanımlar linkini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. İpimi doladım. Bakın örümceğin içine batıyorum. Şöyle bir kanadını bırakıyorum. Modelim bozulmasın diye. İsterseniz üçünü de toplayabilirsiniz. 2 3 4 tane trabzan buraya. Buradaki sık iğnenin içine batıyorum trabzan. Trabzanlarımın bakın şöyle şu trabzanların tepesine batıyoruz hanımlar. Şöyle tepeye gittikçe trabzanlarımızın boyunu kısaltalım ki eşit bir şekilde gelsin şurası. İpimi doluyorum, zincirin içine batıyorum. 1 aşağıya doğru gittikçe uzatıyoruz. 2 3 tane de buraya buradaki sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle uzun bir tane orta diri. İpimi doladım. Diğer bakın modelimin trabzanların tepesine batıyorum. Şöyle uzun daha sonra kısaltıyoruz. Gittikçe boylarını kısaltıyoruz ki şöyle eşit bir şekilde örebilmemiz için. Şimdi bu bizim kol altı oyuntumuz olmuş oluyor hanımlar. Dediğim şekilde diğer tarafı da buraya gelirken aynı şekilde örüp bitireceksiniz burayı. Ve arka için de hem burada aynı sırada ikisini de bu şekilde yapacaksınız. Ben şimdi artık modelimi öreceğim. Bu kadar. Modelim dediğim gibi küçük bir parça olduğu için siz eğer iki model kesecekseniz şuraya kadar gelmeniz gerekecek hanımlar. İsterseniz daha az da şu zincirlerin içine ekleyebilirsiniz trabzanlarınızı. Bu şekilde benim için bu kadar yeterli. Dönüşte zaten burada kenar trabzanlarımızı devam ettireceğiz. Şimdi modelimizi örmeye devam ediyoruz.
Sık iğneyle şuraya batıyorum. Ben şimdi yakaya kadar örmeye devam edeceğim. Yakaya gelince beraber yakada da kesime başlayacağız hanımlar. Kol altımız bu kadar. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldik. Modelimin trabzanını ördüm. Şimdi burada yapmamız gereken, bakın ikili örümceklerimiz var. Burada da yapmamız gereken, şu sıradayız. İkili örümcek, ikili değil. Şöyle minik tekli bir örümcek örüyorum sadece. İpimi doluyorum ve kenar trabzanımı örüyorum. Yaka kesimine başlamış oldum hanımlar. İkili örümcek değil, tekli örümcek ördüm. İkili örsek eksilme olmayacak hanımlar. Üç zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı tek tek örüyoruz. Burada yine şöyle yapmamız gereken, burası ikili olsaydı bir örümcek çekip buraya atmak. Şimdi örümceği buraya değil, şöyle bir örümcek çekip şu tepeye atacağım hanımlar. Burada ikili örümceğimiz yok çünkü. Şu tepe tekli bir örümcek ve bu tepeye sık iğne. Yine eksiltme yapmış oluyoruz. Bakın. Şimdi artık normal bir şekilde ikili örümcekler örüyoruz. Bu sıra sadece ikili örümcekler. Örümceğin arasına batıyorum. Buradaki modelin tepesine ikili örümcek. Şu ikili örümcek sırasındayız. Şimdi buraya kadar, şeye kadar, kol altına kadar bu şekilde sadece ikili örümcekler örüp geliyoruz hanımlar. Evet hanımlar, şimdi kol altına geldik. Burada yapmamız gereken şöyle, yine tekili bir örümcek, sadece bir örümcek ipimi doluyorum. Buradaki trabzanların tepesine batıyorum ve kol ağzı trabzanlarımı örüyorum. O sizin zevkinize kalmış bir şey. Burada 4 tane vardı. Ben burada şöyle 5 tane örmek istiyorum hanımlar. Şöyle. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Burada artık herhangi bir işlemimiz yok hanımlar. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu. Şöyle bunu yaptığınız zaman arkadaki birleştireceğiniz kol altını da hesaplayarak, genişliği mesela şöyle 3 parmak, 3 parmak da bu kadar, yani bir normal bir kişi için baya bir yeterli bir sayıdır hanımlar. Onu öyle düşünün. Burada herhangi bir işlemimiz yok artık. Gelip dönüşümüzü sağlayacağız. İkili örümcek ördüm. Buradaki örümceğin içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir ve modelimi uyguluyorum. Modelin tepesine modelimizi uyguluyoruz. Buradaki örümceğin içine sık iğne. Bu şekilde yakaya kadar, buraya kadar örmeye devam edelim. Beraber yaka kesimine devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi yakaya geldim. Burada yapmamız gereken, bakın şöyle, buradaki trabzanı yapacağım. 1, 2, 3 zincir. Normal, şimdi normal modelimi örüyorum ama şimdi o değişecek. Nasıl değişecek? 3 tane trabzanımı ördüm. İpimi doluyorum. Herhangi bir örümcek yapmıyorum. Kenar trabzanına batıyorum. Yaka kesimi yaptığımız için anlar. Onu eksiltmemiz lazım.
1 2 3 zincir ve dönüyorum. Bakın. Şimdi bir modelimiz bitmiş olacak. Birinci modelimiz. 5 tane trabzanımız var. Zincirle beraber trabzanlarımızı örüyoruz. Hiç zincir çekmeden, hiçbir şey yapmadan buradaki, bakın bu trabzanımızın zinciri var ya, şöyle tepe içine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekil. Burada bir tane örümcek öreceğim. Normalde bu sırada örümceğimiz yok hanımlar. Ama burası kesim olduğu için bunu buraya birleştirdik. Araya şöyle bir tekli örümcek çekip buradaki örümceğin tepesine batıp da modelimizi örmemiz gerek. 1 2 3 zincir ve örümceğin içine giriyorum. Modelimi örüyorum. 1 2 3 trabzanın yanındaki zincirin içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir ve zincirin içine girip şöyle trabzanlarımı örüyorum. Bakın modelimizde bu sırada hiç örümcek yok ama kesim yaptığımız için burada bir örümcek ördük hanımlar. 1 2 3 zincir ve trabzanlarımızı örüyoruz. Şimdi burada artık herhangi bir işlemimiz yok. Zaten burada gelip dönüşümüzü sağlayacağız. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar, yakaya geldik. Bakın şöyle kenara bakın, burada ikili örümceğimiz var. İkili örümcek sırasındayız. Burada da şöyle şurada göstereyim. İkili örümcek sırasındayız ama ikili değil. Bakın modelin tepesine battım. Şimdi yine tekli bir örümcek, mini bir örümcek, çünkü yaka kesimi yaptığımız için ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Şöyle burada biraz uzun çekmemiz lazım. Modelimiz biraz yüksek. Üç zincir çekip dönüyorum. Bakın birinci modelimizi bitirmiş olduk kesimini. Şimdi yapmamız gereken ne hanımlar? Burada zaten şöyle buradan kesime başlamıştık. Şimdi aynı şekilde yine tekli bir örümcek çekiyorum. Buradaki modelin tepesine şöyle sık iğne. Şimdi ikili sırasındayız ama burası şöyle bakayım. Burası yine alttan bakmam lazım hanımlar. Tekli, zaten tekli trabzan sırasındayız ve bundan sonrası hepsi ikili olacak hanımlar. Sadece kenarda bu sırada. Yani biz o zaten sıraya bakmıyoruz. Nasıl kesim yapabiliriz ona bakıyoruz hanımlar. Örümcek sırasındayız. Hepsini, sadece kenardakiler tekli. Zaten çiftli de olsa tekli örecektim ve tekli sırasındayız. Bu şekilde örmeye devam edelim. Gelip dönüşümüzü sağlayalım. Zaten modeli izlemişseniz ne yapmamız gerektiğini bu sırada biliyorsunuz. Yakaya gelelim, beraber kesime devam edelim. Evet hanımlar, şimdi yine geldik şu sıradayız. Bakın burada bir tane şöyle üçlü trabzanımızı ördük ya, yine aynı yerdeyiz. İkili örümceğimi ördüm, şu örümceğin içine sabitledim. 3 zincir çekip örümceğimin içine giriyorum. 1 2 3 ipimi doluyorum kenar trabzanına. Bakın şöyle sabitliyorum. Hem trabzanlarımı örüyorum. Şöyle arada hiç zincir, örümcek bir şey yok hanımlar.
Birinci modelimizi de aynı şekilde örmüştük. 3 zincir çekip dönüyorum. Zaten bunu da kestikten sonra, ördükten sonra kesimimiz bitecek hanımlar. Trabzanlarımı ördüm. Bakın modelin tepe kısmındaki zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde. Bakın şöyle yakamız oldu. 2 model kesmiş olduk. 2 modeli kestikten sonra şimdi burada artık yapmamız gereken ne hanımlar? Bakın bu sırada şöyle burayı göstereyim. İkili örümcek. Ben burada ikili örümcek öreceğim artık. Burayı kestik. Normal modelimi örmeye devam edeceğim artık. Gördüğünüz gibi 2 tane model kestik. Örümceğimin içine batıyorum. 1 2 3 zincir. Şöyle ikinci sırasındaydık. İkili örümcek mi, tekli örümcek olması gerekir hanımlar. Şöyle tekli örümcek. Kusura bakmayın. Tekli bir örümcek. Buradaki örümceğin içine batıyorum şöyle. 1 2 3 zincir. Modelin olması gerektiği gibi artık devam ediyorum hanımlar. 3 zincir çektim. Zincirin içine batıyorum. Herhangi bir eksiltme, arttırma yok. Bu şekilde devam ediyorum hanımlar. Gelip burada dönüşümüzü sağlayacağız. Şöyle. Şöyle burayı da göstermek istiyorum ki şöyle bakın buranın içine battım ve burada bir tekli örümcek örüyorum ve kenar trabzan örüyorum. Şimdi bu şekilde öreceğim, döneceğim, yakaya gelelim, beraber düz bir şekilde nasıl devam edeceğimizi de onu da göstereceğim size. Evet hanımlar, yaka kısmına geldik. Modelimi ördüm burada. Şimdi şöyle ikili örümcek sırasındayız. Normal bir şekilde örüyorum. Diğer taraf nasılsa aynı şekilde ikili örümceğimi yaptım ve trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde sadece şimdi 2 modelimiz kaldı. Bakın yakamız da çok güzel oldu. Ben bir model bu şekilde kesim olmadan düz bir şekilde kamera arkasında öreceğim hanımlar. Örüp geleceğim. Düz ördükten sonra yakamız daha bir ortaya çıkıyor. Kendini gösteriyor. Onun için daha net görmeniz için şöyle kamera arkasında bir model örüp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle bakın bu şekilde düz örünce daha yakamız ortaya çıkmış oldu. Ben bu şekilde bitirdim. İsterseniz bu şekilde, isterseniz modelinizi tam olarak bitirirsiniz. Bu şekilde bitirirseniz uçlarda birbirine tığla son sıranızı geçerken arkayla birleştirebilirsiniz o şekilde. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Bakın. Çok da güzel oldu yaka kesimimiz. Kol altı da aynı şekilde. Umarım anlatabilmişimdir, size yardımcı olmuşumdur hanımlar. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.